Back Office'ten herkese merhabalar. Bu kısa videoda sizlerle The Worldwide Speed of Oil parçasını beraber okuyup tercüme etmeye çalışacağız. The Worldwide Speed of Oil. When we think of oil, the part of the world that comes to our mind first may be the Middle East. Petroleum development takes place all over the world. Nigeria, for example, is the largest oil producer in Africa and the 11th largest producer in the world. Russia is the world's second largest exporter of oil and the top exporter of natural gas. But the country that produces and exports more oil than any other is Saudi Arabia. The Saudis hold 1/4 of the world's oil reserves. Last year, Saudi Arabia and other Persian Gulf countries produced about 28% of the world's oil supply and held about 55% of known reserves. The other Gulf producers are Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates. Iran has 10% of the world's oil reserves. Iraq is also estimated to have a large supply of oil, and unexplored areas may hold much more. In 1960, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela formed the Organization of the Petroleum Exporting Countries. Today, OPEC has 12 members. The newest is Angola, which joined this year. High oil prices have brought new attention to OPEC. Its members produce about 40% of the world's oil. But two of the world's top 3 oil exporters, Russia and Norway, are not OPEC members. Its influence reached a high point during the oil crisis in the 1970s. Arab oil producers boycotted the United States, Western Europe, and Japan because they supported Israel. National oil companies are estimated to control about 80% of the world's oil supply. In recent years, rising oil prices have led more governments to act either directly or indirectly to take control of their oil industries. President Hugo Chavez has moved to nationalize oil operations in Venezuela and in Russia. A series of actions resulted in state-owned Rosneft gaining control of reserves held by Yukos. Yukos was Russia's largest private company until the government said it owed billions of dollars in taxes and put its founder, Russia's richest man, into prison. Parça biraz uzun. O yüzden parçayı böyle kısa tercüme edelim. Hızlı bir şekilde, çok da sıkıcı bir video olsun istemiyoruz. When we think of oil, biz petrolü düşündüğümüzde the part of the world, dünyanın hangi kısmı aklımıza gelir? That comes to our mind. Aklımıza gelen ilk kısmı first may be. Belki de Orta Doğu'dur. But petroleum development. Fakat petrolün gelişimi, petrol ürünlerinin geliştirilmesi takes place all over the world. Dünyanın dört bir tarafında gerçekleşir. Nigeria, for example. Nijerya örneğin is the largest oil producer in Africa. Afrika'daki en büyük petrol üreticisidir. And the 11th largest producer in the world. Ve dünyanın en büyük 11. üreticisidir. Russia is the world's second largest exporter of oil and the top exporter of natural gas. Russia, dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan ülkesi ve en büyük doğal gaz ihracatçısıdır. But the country that produces. Fakat ülke ki üretir and exports ve ihraç eder more oil than any other. Herhangi bir ülkeden daha fazla petrol üretip ihraç eden ülke is Saudi Arabia, Suudi Arabistan'dır. Saudiler hold, tutmaktadırlar. 1/4, 1/4'ini of the world's oil reserves. Dünyanın petrol rezervlerinin 1/4'ini ellerinde tutmaktadırlar. Last year, geçen yıl Saudi Arabia, Suudi Arabistan and other Persian Gulf countries ve diğer Körfez ülkeleri
produced about 28% of the world's oil supply. Dünyadaki petrol arzının yaklaşık %28'ini ürettiler and held ve tutmaktaydılar about 55% of known reserves ve bilinen rezervlerin %55'ini ellerinde tutmaktaydılar. The other Gulf producers, diğer Körfez ülkesi üreticileri Bahreyn, İran, Irak, Kuveyt, Katar ve United Arab Emirates, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. İran has 10% of the world's oil reserves. Dünyanın petrol rezervlerinin %10'una sahiptir İran. Iraq is also estimated. Estimate, öngörmek, tahmin etmek. Tahmin edilene göre Irak da ayrıca çok yüksek bir oranda petrole sahiptir. Unexplored areas ve keşfedilmemiş bölgeler may hold much more. Çok daha fazlasına sahip olabilir. In 1960 yılında İran, Irak, Kuveyt, Saudi Arabia and Venezuela. İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela formed, oluşturdular. The Organization of the Petroleum Exporting Countries. Petrol ihraç eden ülkeler organizasyonunu oluşturdular. Today OPEC. Bugün kısa ismi OPEC olan bu kurum has 12 members. Bugün 12 tane üyeye sahiptir. The newest, en yenisi is Angola. Angola'dır ki which joined this year. Bu yıl katılan Angola en yeni üyesidir. High oil prices. Yüksek petrol fiyatları have brought new attention to OPEC. OPEC'e yeni ilgiler getirmektedir. İnsanların ilgisini OPEC'e çekmektedir. Its members, OPEC'in üyeleri, produce about 40% of the world's oil. Dünyanın petrolünün yaklaşık %40'ını üretmektedirler. But two of the world's three top oil exporters, Russia and Norway, are not OPEC members. Fakat diyor, dünyanın en büyük 3 petrol ihracatçısından ikisi olan Rusya ve Norveç, OPEC üyesi değildir. Its influence. OPEC konuşmaya devam ediyoruz. Its influence. Onun etkisi reached, vardı. A high point. Yüksek bir noktaya vardı. Ne zaman? During the oil crisis in the 1970s. 1970'lerdeki petrol krizinde o süreç boyunca OPEC'in etkisi çok yüksek bir noktaya ulaştı. Arab oil producers, Arap petrol üreticileri boycotted the United States. Arap petrol üreticileri Amerika'yı, Batı Avrupa'yı ve Japonya'yı boykot etti. Çünkü they supported Israel. Çünkü onlar İsrail'i desteklediğinden dolayı bu ülkeleri boykot etti. Since then, o günden beri new discoveries and increased production ve artan üretim in areas, including countries of the former Soviet Union, have provided more oil. O günden beri yeni keşifler ve artan üretim, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bulunduğu ülkelerdeki artan üretim daha çok petrolün sağlanmasına yol açtı. National oil companies, ulusal petrol şirketleri are estimated, öngörülür ki to control about 80% of the world's oil supply. Dünyadaki petrol arzının %80'ini kontrol ettikleri öngörülmektedir ulusal petrol şirketlerinin. In recent years, son yıllarda rising oil prices, artan petrol fiyatları have led more governments to act either directly or indirectly. Artan petrol fiyatları hükümetlerin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kendi petrol endüstrilerini, sanayilerini kontrolünü ele geçirmeye yöneltmiştir. President Hugo Chavez, Başkan Hugo Chavez has moved to nationalize oil operations in Venezuela. Venezuela'daki petrol operasyonlarını uluslaştırmıştır. Yani uluslararası boyuttan kendi ülkesine ulusal boyuta taşımıştır. And in Russia ve Rusya'da a series of actions, bir dizi faaliyetler resulted, sonuçlandı in state-owned Rosneft.
devletin sahip olduğu Rosneft şirketinin gaining control of reserves held by Yukos. Yuko tarafından, Yuko'nun sahip olduğu rezervlerin Rosneft tarafından kontrolünün ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Yukos was Russia's largest private company. Rusya'nın en büyük özel şirketiydi. Until kadar. The government said. Hükümet söyleyene kadar neyi? Yuko'nun milyonlarca dolarlık vergi borcu olduğunu söyleyene kadar. Milyarlarca dolarlık vergi borcunun olduğunu söyleyene kadar ve put its founder ve onun kurucusu Rusya'nın richest man, Rusya'nın en zengin adamını hapse gönderene kadar. The word widespread of oil parçasıyla alakalı arkadaşlar sorularınızı yine bu videonun altındaki yorumlar sekmesinden bize ulaştırabilirsiniz. Sorularınıza ivedilikle cevap vermeye çalışacağız. Back Office'ten şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.